Bu savaş başladı mı, başlatıldı mı? Rusya Ukrayna'ya saldırdı mı, saldırtıldı mı? İkisi arasında farklar var. Niye bu mayına bastınız? Neden Putin'i Ukrayna'ya saldırtmak zorunda kaldınız tırnak içerisinde? Barış dediğimiz zaman çevremizdeki barış anlaşmalarını görüyoruz. Çoğu fiyasko. Ateşkes nasıl uygulanacak? Çekilme hattı nereden belirlenecek? Rusya kazandığı yerleri bırakmayacak. Kendince söylediği kazandı. Hocam, Trump'ın Ukrayna'da barış için 28 maddelik bir planı söz konusuydu. Nedir bu plan? Biliyorsunuz bu barış maddeleri planı Gazze'de kulaklarımıza aşina ve orada da Donald Trump kendi ismini verdiği plana, sözüm ona tırnak içerisinde barış planına 21 maddeyle bu işi çözeceğiz dedi. Şimdi onun ne olduğunu biliyoruz. Şimdi Trump neyle karşımıza çıktı? 28 maddelik bir Ukrayna barış planı. Artık ben bunu bitireceğim dedi. Çünkü kendi siyasi söyleminde de biliyorsunuz seçim hazırlanırken ben 24 saatte bu savaşı bitiririm. Bu uykucu Biden bu savaşı başlattı. Ben olsam Ukrayna savaşı çıkmazdı dedi. Şimdi bu tabii ki büyük bir yalan. 24 saatte savaşı bitirmesi gördük. Karadeniz'den Balkanlara, Doğu Avrupa'dan Atlantik bölgesine kadar, yani Amerika kıtasına kadar olan bölgede dünya diplomasinin arka odalarında yeni bir satranç sistemi ortaya çıkıyor. Yani bu işin diplomasi boyutunda hem psikolojik harbin de içinde olduğu ve iki tarafın da birbirlerinin sinir testi içinde olduğu bir süreç olarak bunu görmemiz gerekiyor. Şimdi bu planın amacı ne? Putin ne istiyor? Zelenski ne kaybedebilir? Avrupa neden tedirgin? Ve Gazze modeliyle bu Trump modeli arasında, yani Ukrayna modeli arasında bir benzerlik var mı yok mu? Şimdi neden bu söylem ortaya çıktı? Bir kere artık şunu da söylemek gerekiyor. Batı Avrupa Yarımadası yorgun. Yani Ukrayna Savaşı'nın getirmiş olduğu bir sendrom var. Tıpkı Amerika'nın Vietnam sendromu gibi. Diğer taraftan Donald Trump biliyorsunuz seçim yaklaşıyor ve seçimler üzerinden de, kongre seçimleri üzerinden de kendi 24 saatte bu savaşı bitireceğim söyleminin karşılık bulması sebebiyle tekrar bu kartı ortaya koyması. Diğer taraftan Rusya'nın savaşın geldiği noktada stratejik ve psikolojik üstünlüğü elinde tutması. Şimdi bu üstünlük devam ederse Amerika Birleşik Devletleri'nin söylemlerini ve eylemlerini boşa çıkaracak. Diğer taraftan Moskova'da Putin'i yani şöyle ikna etmeye çalışıyor bence Donald Trump. Sen bu savaşı kendince kazandın. Alacağını aldın ve artık dur. Sen de bunu siyasetinde kullan. Ben de diyeyim ki Donald Trump olarak benim kadim düşmanım olan, geleneksel düşmanım olan Putin'le oturdum, anlaştım ve daha çok Ukrayna vatandaşının ölmesini engelledim. Daha çok toprağın işgal edilmesini engelledim. Bu nedir Gülsüm Hanım? Ölümü gösterip sıtmaya razı etmektir bizim halk ağzıyla söylememiz gerekirse. Dolayısıyla bu Trump'ın aslında bu 28 maddelik planı sağ gerçeklerini diplomatik fırsata dönüştürme hamlesi. Ateşkes nasıl uygulanacak? Çekilme hattı nereden belirlenecek? Ve tarafların birbirlerine saldırı kapasiteleri nasıl azaltılacak? Rusya kazandığı yerleri bırakmayacak. Kendince söylediği kazandı. Çünkü hep söyledim ya, bu savaş başladı mı, başlatıldı mı? Rusya Ukrayna'ya saldırdı mı, saldırtıldı mı? İkisi arasında farklar var. Ukrayna'yı siz sürekli, evet Putin biliyordu Avrupa Birliği üyesi olacak mı, olmayacak mı? Bunu Putin hazmetmişti belki ama ben NATO üyesi yapacağım Ukrayna dediğiniz anda mayına bastınız. Yapamayacağınızı da biliyordunuz. O zaman niye bu mayına bastınız? Neden Putin'i Ukrayna'ya saldırtmak zorunda kaldınız tırnak içerisinde? Benim güvenliğime, benim menfaatlerime aykırı ve Ukrayna benim için bir cephe hattı olacaksa düşman açısından ve bir mühimmat deposu olacaksa ben buna müsaade etmem dedi. Ve siz daha önce Doğu Avrupa ülkeleri NATO üyesi yaparken verdiğiniz sözleri tutmadınız dedi. 94 Yeltsin dönemindeki söz vermişler, yapmayacağız, ön bahçenize girmeyeceğiz dediler. Şimdi bir tek Ukrayna kaldı ki Ukrayna Rusya açısından altını kırmızı kalemle çizeyim. Kuzey Kafkasya ve Rusya Federasyonu'nun güvenliği bakımından son derece önemli bir ön savunma hattı, bir kale. Neden? Haritayı gözümüz önüne getirelim. Ukrayna, yani doğusunu düşünelim şu an işgal ettiği bölgeyi. Azak Denizi, Kerç Boğazı ki orası bir iç deniz oldu artık. Kuzey Kafkasya ve Türkistan, Kazakistan hattı. Ama Rusya biliyor ki en zayıf noktam güney hattım. Dolayısıyla güney hattımı ne olursa olsun ben korumak zorundayım. Anlayışıyla da bu fırsat diyerek hemen Dinyeper Nehri'nin doğusunda bir ön güvenlik savunma hattı inşa etti. Azak Denizi'ni iç deniz yaptı. Kerç Boğazı'nı bir ulusal boğaz haline getirdi ve artık ben güvendeyim dedi. Peki güvenlik garantileri nasıl olacak? Ateşkes oldu. NATO'yu alamadınız.
NATO'msu bir yapım olacak. Yani NATO üyesi olmadan NATO'nun güvenlik garantileri altında koşullu güvenlik güvencelerin verilecek Ukrayna'ya ve bu güvenlik nasıl sağlanacak? Bu da önemli bir soru. Avrupa'nın güvenliği meselesi. Şimdi hatırlayın, bu drone duvarı örme konusu çok tartışıldı ve birileri de, bunu da yine ben ifade ettim, yine söyleyeyim. Birileri de Rusya Batı Avrupa Yarımadası'na saldıracak, Polonya'ya gelecek, Almanya'ya gelecek, Fransa'ya, böyle bir şey söz konusu olamaz. Şahsi görüş. Böyle bir niyet, böyle bir çılgınlık yapabileceğini düşünmüyorum ki. Geçen bir açıklama yapıyor. Nasıl ki Berlin'e girdi Rusya diyor, gene girecek diyor. Siz tarihi bilmiyorsunuz galiba. Rusya Berlin'e niye girdi? Nazileri yenmek için girdi, değil mi? O zaman kimle kim müttefikti? Amerika ile Rusya. Biri Joe amcaydı, biri Sam amcaydı. Ve Putin şunu söyledi. Biz 2. Dünya Savaşı'nın bedelini ödedik. Milyonlarca insanımızı kaybederek ve biz Nazileri yendik dedi. Siz Normandiya ile Münih'ten girdiniz ama Berlin'i biz düşürdük dedi. Doğru veya yanlış. O zaman niye Rusya Avrupa'ya saldırsın? Bana çok mantıklı gelmiyor. Diğer taraftan Gülsüm Hanım, diplomasi kanalları nasıl açılacak? Amerika, Rusya ve Ukrayna arasında ve enerji ile gıda koridorlarının kalıcı bir şekilde düzenlenmesi. Dolayısıyla burada Trump aslında yeni bir soğuk barış düzeni kurmaya çalışıyor Gülsüm Hanım. Bakın, soğuk barış. Biz hep soğuk savaş diyoruz ya. Bu soğuk barış olacak. Şimdi sıcak çatışma olmadan savaştı geleneksel olan. Bu soğuk barış. Peki soğuk barış nasıl olacak? Belki ilk defa tecrübe edeceğiz ama Trump'ın Ukrayna üzerinden bunu yapma, yani her şey güllük gülistanlık olmayacak ama silahları bir şekilde susturacağız anlayış olarak belki bunu değerlendirebiliriz. O zaman bölgesel oyunculara rol biçilecek mi? Ve burada Türkiye'nin rolü ne olacak Gülsüm Hanım? Biz Karadeniz'in en uzun sahil şeridine sahip olan bir ülkeyiz. Karadeniz ülkesiyiz. Ve Ukrayna'nın güvenliği de bizi çok yakından ilgilendiriyor. Kurulacak masada Türkiye'nin başat aktörlerden biri olması gerekiyor. Eğer barış masası gerçekten kurulursa. Bu da çok çok önemli. Ve ateşkesi nasıl kalıcı hale getireceğiz? Burada da belki ekonomik modeller karşımıza çıkabilir. Ekonomik paketlerle beraber karşılıklı bağımlılığın sağlanması yeni bir saldırının, çatışmanın belki önüne geçebilir diye söyleyebiliriz. Rusya bu plana nasıl cevap verecek? Şimdi Gülsüm Hanım, Rusya da yorgun, Ruslar da yorgun ve Putin tamam savaşı kutsal bir savaş olarak başlattı. İşte bu bizim milli mücadelemizleri tırnak içerisinde ama ciddi miktarda asker kaybetti. 1 milyondan fazla askeri kaybettiği ifade ediliyor ki Kuzey Kore'den de biliyorsunuz bir asker yardımı almıştı. Kuzey Kore askerlerinden de. İstediğini aldı mı diye sorsanız bir taraftan aldı diyebiliriz, bir taraftan almadı diyebiliriz. Şimdi maliyet arttıkça barışı ister bir devlet başkanı. Ama Putin şu an sahip olduğu kırmızı çizgiler, işgal ettiği topraklar üzerinden bir barış anlaşması imzalamak istiyor. Yoksa ben masaya niye geleyim diyor. Barışa hazırım ama şu anki harita üzerinden hazırım diyor. Şimdi bu anlamda eğer yorgunluk hem NATO nezdinde hem Rusya nezdinde artmaya başlıyorsa bence artık Putin, Moskova yönetimi de mevcut şartlar kabul edilirse ben bu anlaşmaya varım diyecek. Ama mevcut şartlar Ukrayna'nın bölünmesi anlamına geliyorsa bunu Batı nasıl izah edecek? Siz canlı canlı şu anda et parçası kopardınız Ukrayna'dan. Ama şu geliyor aklıma Gülsüm Hanım, hatırlayın ilk Donald Trump'ın Zelenski'yi fırçaladığı o Beyaz Saray görüşmesinde Zelenski ile sen dedi 3. Dünya Savaşı mı çıkarmak istiyorsun dedi. Sakin olacaksın dedi, beni dinleyeceksin dedi. Sonra ne oldu? Biraz böyle onu yumuşatır gibi oldu. Sonra Vance Avrupa'da açıklama yaptı. Savaş bitecek ve Ukrayna işgal edilen topraklarını Rusya'ya verecek dedi. Bu mealde açıklamalar yaptı. Şimdi biraz evvel dedim ya size, Rusya Donald Trump bu savaşı bitiren bir komutan olarak kendini göstermek istiyor ama şunu yapacak. Ben şunu önledim. Rusya'nın daha fazla Ukrayna toprağını işgal etmesini, daha fazla Ukrayna insanının ölmesini engelledim. Eğer ben olmasaydım Ukrayna'nın tamamını alacaktı Putin. Hatta Avrupa'ya da saldıracaktı ama bırakın Donbas bölgesi de artık Rusya'nın olsun. Yapacak bir şey yok. Hocam Donbas demişken hani şimdi fiili kontrolü için Ukrayna'ya kira verecek Rusya deniyor. Ukraynalılar evet, çok model var. Yani hakimiyet sağlamış olarak görüyor. Toprak karşılığı nakit veriyor. Buna da değinmek isterim. Ne söylersiniz? Şimdi bu kiralama meselesi nasıl resmi hale gelebilir? Yani bu hangi anlaşma üzerinden olabilir? Bence bunun ileri boyutu şöyle olacak Gülsüm Hanım. Eğer bu plan tıkır tıkır işlerse bir Ukrayna anayasası düzenlenecek. Şimdi biz bunu Suriye modeliyle belki benzetme yapmak gerekir. Tabii arada çok farklılıklar var ama şimdi Suriye'de biz ne diyoruz? Tek devlet, tek millet. Yani tek anayasa ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması. Anayasayla güvence altına alınması. Şimdi Ukrayna'da da normalde böyle olması lazım. Ama Donbas bölgesi ve Transdniester biliyorsunuz Moldova'daki ayrılıkçı Rusların yaşadığı ileri boyutta ben orayı da birleştiririm ve ben bu hatta da bir
Rusça konuşan halkların oluşturduğu bir koridor oluştururum derse bunun anayasayla güvence altına alınması sizin açınızdan iyi olur der. Yoksa ben kendi askerimi o koridora yığarım ve tehdit algımı yüksek tutarak her an çatışmaya hazırda dururum diyebilir. Ama anayasayla güvence altına alınırsa eğer bu paylaşım de facto olarak yani fiilenden de jure hukuki anlaşmaya doğru giderse o zaman bu kira dediğimiz mesele bence artık Rusya'nın kendi donanma gücünün de o bölgede Karadeniz'de varlığının işte NATO'ya karşı bir gösteri veya varlığını da ve Arktik coğrafyasıyla da beraber eşgüdümlü olarak bunu değerlendireceğini düşünecek olursak bence çok kritik bir hamle olarak bunu koruyacaktır diye düşünüyorum. Ama şöyle görmek gerekir. Bence Putin bunu bir Yalta düzeni olarak da değerlendirebilir Gülsüm Hanım. Yani Donald Trump, Vladimir Putin ve işte Avrupa Birliği ülkeleri, Volodymyr Zelenski ve bir Yalta düzeni. Peki bu Yalta düzeniyle ne olacak? Savaş bitti diyecekler ve Ukrayna meselesi üzerinden biz yeni güç paylaşımımızı yapacağız. Peki ne olacak? Doğu Avrupa'da yeni bir güvenlik mimarisi dizayn edecek. Kimse kendi birbirinin kırmızı çizgisini geçmeyecek, mayınlı bölgesine girmeyecek ve Amerika ile Rusya'nın üçüncü bir ülkenin pazarlığını yapan aktörler olarak tarihe geçecekler. Rusya aldığı toprakları geri vermeyecek dediniz. Peki Trump burada devreye girer mi? Şimdi Donald Trump devreye girse de çok karşılığını alamaz gibi geliyor ki ben Alaska zirvesinde hani kayıt dışı olarak yine bunun görüşüldüğünü düşünüyorum Gülsüm Hanım. Yani orada yine ben hep söylediğim barter diplomasi dediğimiz takas diplomasinin Vladimir Putin ile Donald Trump arasında işlediğini görmekteyim. Bu çarklar sağlıklı bir şekilde dönüyor. Çünkü dedim ya Donald Trump ticaret adamı. Almadan vermiyor. Al gülüm ver gülüm. Sen Ukrayna'da ne istiyorsun Putin diye sordu belki basit bir ifadeyle. Ben Ukrayna'nın toprağının şu bölgesini istiyorum ki Moskova'nın güvenliğini sağlayacağım. Putin de sordu Trump'a. Sen ne istiyorsun Başkan Trump dedi. Benim için önemli olan madenlerdir. Ve o bölgede biliyorsunuz değerli madenler var. Ben de onları istiyorum. O zaman el sıkışalım gel. Altı senin üstü benim. Yani en basit tabiriyle ben iki devlet başkanı arasındaki görüşmenin Ukrayna meselesi üzerinde ben böyle tartışıldığını düşünüyorum. Yoksa işte Trump'ın Putin'e çıkmazsan seni nükleer silahla vururum, sen öyle yapmazsan ben sana savaş ilan ederim, 3. Dünya Savaşı'nı başlatırım gibi çılgın cümlelerle birbirine hitap etmediklerini, zaten Budapeşte görüşmesini niye iptal ettiler? Konuşacak bir şey yok. Biz konuşacağımızı konuştuk, alacağımızı aldık. Sonra gitti Xi Jinping'le görüştü. Sonra gitti işte Japonya gitti biliyorsun Doğu Asya ziyaretinde. Pasifik siyasetini konsolide etmeye çalıştı. Tayvan meselesi, Doğu Asya meselesi ve oradaki ticaret rotalarının güvenliği, Panama üzerinden Kolombiya ve Venezuela, biz 7. filo üzerinden savaş başlatırız. Venezuela'ya her şeyimiz hazır diyerek dikkatleri oraya çekmeleri. Şimdi şöyle toparlayayım Gülsüm Hanım. Donald Trump çok iyi bir şekilde, başarılı bir şekilde şal siyaset uyguluyor. Şal diplomasi. Nedir bu? İstediği zaman o şalı üzerine kapatmak istediği, dikkatleri dağıtmak istediği mesele üzerine atıyor. Hemen başka bir konuyu gündeme getiriyor. Hemen bizi o tarafa yönlendiriyor. O tarafa tam ne yapacak derken şalı alıyor, o tarafa atıyor. Sonra başka bir yere doğru gidiyor. Ve Trump ne yapmak istiyor diye biz dakikalarca konuşmaya devam ediyoruz. Batı yorgun dedik ama biraz olsun askeri yardımlar hızlanır mı? Almanya Başbakanı Merz yine açıklama yaptı. Biz silah göndermeye devam edeceğiz dedi. Ukrayna'ya tam destek vermeye devam edeceğiz dedi. Ve biliyorsunuz Almanya 100 milyar euroluk bir silah, daha doğrusu savunma sanayine para ayırdı. Şimdi bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bence en yüksek rakam diyebiliriz. Ve yine Almanya üzerinden bir savaş planının uygulanması. Şimdi bunu Merz kendi siyasetiyle mi söylüyor? Yoksa birileri ona söyletiyor mu? Şimdi Macron'un açıklamalarını hepimiz hatırlıyoruz. Ve özellikle Avrupa'nın genel olarak artık Ukrayna Savaşı bitsin, şu halk nezdinde de bu artık yetti. Çünkü varacağı bir yer yok. Rusya'yı da bu anlamda diz çöktüremediniz. Bir şekilde bu savaş bitsin. Şimdi silahlandırmaya devam etmeleri Zelenski'yi Rusya'nın daha fazla silahlanmaya payı, daha fazla saldırgan hale getiriyor mu? Bunu da görüyoruz. Peki Rus ilerlemesi Ukrayna'nın yani Kiev'e doğru devam edecek mi? Bunu Putin belki tehdit olarak kullanıyor ama ben hiçbir zaman yapacağını düşünmüyorum. Putin yapacağı en kritik hamle Gülsüm Hanım, ben altını kırmızı kalemle çizeyim. Transnistria dediğimiz tarihi Basarabya, Moldova'nın doğusunu ilerlemektir. Odessa'yı kapatmaktır. Tamamen Ukrayna'yı karaya hapsetmektir. Elindeki en büyük kart bu. Az mesafe kaldı. Ama onun dışındaki yerler, işte köyler alınıyor, veriliyor, ileri geri hareket. Ama bu noktada işte bir yine hatırlayalım bir yarma hareketi olmuştu. Ukrayna'nın, Rusya'nın içerilerine doğru. Sonra Ruslar bunu püskürtmüştü. Yani artık şu muharebe sahasından, hattından çok fazla ileriye geri gidilmeyecek bir dönem. O kilitlendiği noktada da siz ne kadar silah gönderirseniz gönderin bu savaşın gideceği hiçbir yer yok. Daha fazla maliyet, daha fazla ekonomik kriz, daha fazla aşırı sağın
güçlenmesi ve daha fazla 3. Dünya Savaşı çığlığından başka bir işe yaramayacak bu.